Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bir yaş bebeklere uygun büyüklükte, yapımı çok kolay, alt taban bölümü dikişsiz olan bir patik modeli göstermek istiyorum. Çabucak yapacak ve severek kullanacağınız bir model olduğunu düşünüyorum. Şimdi dilerseniz birlikte yapımına geçelim. Önce patiğimizin ölçüsünü vermek istiyorum. Taban ölçüsü 9 santimetre. Tabanımızın en kısmı ise 5 santimetre. Patiğimizin yapımına lastik kısmından başlıyoruz ve aşağıya doğru örerek devam ediyoruz. Ben ipim evde olduğu için evden bir ip kullandım. Alize Baby Best ip kullanıyorum. 100 gramı 240 metre olan bir ip ile örüyorum. 3,5 numarada şiş kullanıyorum. Şimdi patiğimizin yapımına lastik kısmından başlıyoruz. Önce 35 ilmeğimizi hazırlıyoruz. 35 ilmekle örgümüze başlıyoruz. Örgümün ilk sırasında ve arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte ters örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzden girerek aynı ilmeği ikinci kez örüyorum. Ve kestiğim ilmeğin sayısını dengelemiş oluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İlmeğimi ön yüzden girerek ikinci kez düz örüyorum. Sıra boyunca bu şekilde modelimizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Aynı ilmeği ön yüzden girerek ikinci kez düz örüyorum. Şimdi örgümü çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Aynı işlemleri yapıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada bir ilmekten 2 ilmek çıkartmıştık. Bu ilmekleri ters örerek topluyoruz. 2 ilmeği keserek tek ilmeğe düşürmüştük. Bu ilmeği ise önce düz örüyoruz. Ön yüzden girerek ikinci kez düz örüyoruz. Örgümüz ön yüzde ve arka yüzde aynı şekilde örülüyor. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyoruz. Sonraki ilmeği, bakın 2 ilmeği keserek teke düşürdük. Bunu bir kez örüyorum. Bir kez de ön taraftan girerek örerek 2 ilmeği çıkartıyorum. 2 tane olan ilmeğimizi ise ters örerek topluyorum. Lastik kısmını bu şekilde hazırlıyoruz. Lastik kısmını tamamladım. Toplayarak oluşturduğum modeli sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane modelim oldu. Ölçü verecek olursam da 5 santim oluncaya kadar lastiğimi ördüm. Şimdi bundan sonra burun kısmını oluşturmak istiyorum. Hemen modelimi bitirdim. Bundan sonraki kısım düz devam edecek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle hemen ayracımızı takalım. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 10, 11 ilmekle burun kısmı için devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek. Şu anda şişimde 3, 6, 9, 12 ilmek kaldı. Burayı da hemen ayıralım. Bu ortadaki kısmı örerek devam ediyoruz. Kenar kısımlara gelmiyoruz. Örgümü çevirdim. Örgümün arka yüzünden burun kısmını oluşturan tam ortada kalan 11 ilmeği düz örüyorum. Tekrar örgümü çevirdim. Bu iki kenardaki kısımları örmüyoruz. Tam ortadaki kalan 11 ilmeği düz örerek devam ediyoruz ve burun kısmını oluşturuyoruz. Örgümü tekrar çeviriyorum.
ve 11 ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. Ben örgüme devam ettim. Burun kısmını oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra haroşamı ördüm. Arka yüzden örerek ön yüze geldim. Şimdi örgümün ön yüzünde başladığımda ilk başlangıç ilmeklerini örerek orta bölüme kadar gelmiştim. Bu yüzden buradan başlayarak kenar kısmından ilmek takarak örgüme devam ediyorum. Bu kısmı daha rahat anlatabilmek için misinalı şişe geçirdim. Başlangıç ilmeklerimi örerek gelmiştim. Örgümün burun kısmının en alt bölümüne giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Buradan bir tane ilmek aldım. Sonrasında örgümün şu yan kısımlarına 2 ilmeğin içerisine girerek ilmek çıkartıyorum. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimle birlikte 8 tane. Bir sonraki ilk bölüm atlıyorum. Bakın başlangıç kısmına battığım için 1 şekilde 2 ilmeğin içerisine giriyorum. 2 ilk ilmeğimle birlikte 3 oldu. İki, 4, 6, 8 tane ilmek çıkarttım. Sonra diğer ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Burun kısmını oluşturan ilmekleri örüyorum. Şimdi bu defa diğer kenar kısmından 8 tane ilmek çıkartmam lazım. Bunun için hemen ilk boşluğun yan tarafına giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeğimi alttaki model bölümüne girerek alıyorum. Devamındaki ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Burada burun kısmını ördükten sonra kenarlarından 8 ilmek ilk başlangıçtan 8 ilmek diğer kenardan çıkartarak ilmeklerimizi bu şekilde tamamladık. Bundan sonrasında örgümüze haroşa olarak devam ediyoruz. Bu kısmı misinalı şişle örmek istedim. Örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve bu şekilde bir sıra haroşa oluşturmuş oldum. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz örerek tamamladım. Örgümü çevirince tekrar tüm ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi ön yüzde ve arka yüzde düz örerek devam ediyoruz. Bu örgümüzün yan bölümünü oluşturuyoruz. Bütün ilmeklerimizi hazırladık. Hepsini birlikte 4 sıra haroşa oluncaya kadar örmeye devam ediyoruz. Kenar kısımlardan ilmekleri taktıktan sonra 1 2 3 4 sıra haroşa oluncaya kadar ördüm. Şimdi bu taban kısmını oluşturuyoruz. Patimizin taban kısmı dikişsiz olarak bütün devam ediyor. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi düz örerek burun kısmına doğru devam ediyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane ilmeğimi ördüm. Hemen burayı size göstermek için şu şekilde ayırmak istiyorum. Devamında 11 tane ilmek örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmeği birlikte kesiyoruz. İster kalan yerde sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ilmeğimiz kaldı diğer tarafta. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek ördüm. 11. ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz keserek örüyoruz. Bu da şu şekilde ayıralım hemen. Şimdi sadece burada burun kısmı için ayırdığımız ilmekleri örüyoruz ve taban kısmını oluşturuyoruz. Burada ayıran bölüme geldiğim zaman hemen çıkartmak istiyorum. Son ilmeğimi ters örerek yanındaki ilmekle birlikte kesiyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Şu şekilde ayırma yerine takmak istiyorum. Çünkü diğer tarafları örmüyoruz. Sadece burun kısmı için ayırdığımız bu 11 ilmeği taban kısmını oluşturmak için örerek yan ilmeklerini keserek devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek ördüm. Ön yüzde iken 11. ilmeği yanındaki ilmekle düz örerek kesiyoruz. Arka yüzde örer iken kesme işlemini ters örerek yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmeği yanındaki ilmekle arka yüze ters örerek kesiyoruz. Burası örgümüzün arka yüzü. Ön yüzde iken kesme işlemini düz yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman bu kenar çizgilerini oluşturmuş oluyoruz. On birinci ilmeğe geldim. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum ve hemen geri dönüyorum. Ortadaki 11 ilmeği örüyoruz. Diğer kısımlara geçmiyoruz. Bitiş ilmeklerini ikişer ilmek birlikte toplayarak taban kısmını oluşturuyoruz. Son ilmeğe gelince yanındaki ilmekle ters örerek kesiyorum ve hemen örgümü çeviriyorum. Bu şekilde taban kısmını oluşturduk. Her geliş gidişte kenarlardan birer ilmek eksilterek, kenarlarda şu anda 5 tane ilmeğim var. Diğer tarafta da aynı şekilde son 5 ilmeğim kaldı. 5'er tane ilmek kaldığı zaman topuk kısmını oluşturuyoruz. Bunu da yaparken son kestiğimiz ilmeği bir önceki ilmekle yer değiştiriyorum. Birer tane de taban kısmından kesmeye başlıyoruz. 2, bir ilmek de diğer taraftan alıyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Hemen örgümü çevirdim. Burada son 2 ilmeğim var. Normalde bu ilmeği örüp diğer ilmeği yan ilmekle kesmem lazım. Ama taban kısmını eksilttiğimiz için ikinci ilmeği örgünün başına geçiriyorum. Bir, 2, 3 ilmek olarak ters örerek topluyorum. Bu şekilde taban kısmını eksiltmeye başlamış oluyoruz. 11 ilmeğimiz vardı taban kısmımızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmeğimiz kaldı. İlmekleri düz örerek devam etmek istiyorum. Son 2 ilmeğimi aynı şekilde yer değiştiriyorum. Ve bir ilmekle diğer taraftan alarak 3 ilmeğimi birlikte düz örerek kesiyorum. Arka tarafta
ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. İkinci ilmeğimi örgümün başına alıyorum. Sonra 1 2 devamında bir ilmek daha alarak 3 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Burada ilmek değiştirmemdeki amaç bu kenarlardaki çizgiyi devam ettirmek için. Bitene kadar hemen birlikte örmeye devam edelim. Aynı şekilde son kesme yaptığım, işlem yaptığım ilmeğimi örgümün başına alıyorum. Devamında bir ilmek daha ilave ederek 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Burada hem kenar kısmından hem taban kısmından birer tane ilmek eksiltiyoruz. Son kalan 2 ilmeğime yer değiştiriyorum. Ve 3 ilmek olarak birlikte kesiyorum. Burası patiğimizin topuk kısmı. Tekrar 3 ilmek olarak kestim. Geri dönüyorum. Bir ilmek ördüm. Sondaki 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. 3 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Şimdi burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen örmeden bunların yerini değiştiriyorum. Son 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlmeğimi örmeden aldım. Aynı şekilde ilmeğimin hemen yerini değiştirmek istiyorum. Kalan 3 ilmeğimi birlikte keserek örgümü bitirdim. İlmeğimin içerisinden bir tane ilmek geçiriyorum. Dikiş için ipimi bırakıyorum ve kesiyorum. Bu kısmı dikerek birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için hemen patiğimi şu şekilde ters çeviriyorum. Buradan dikmeye başlıyoruz. Karşılıklı ilmeklerimi içerisinden geçerek bu kısmı dikiyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Hemen patiğimizi mankenimize giydirelim. Ayakta gayet muntazam ve taban kısmı tam oturan, alt kısmı dikişsiz olan bir patik modeli elde etmiş olduk. 1 yaşa kadar çok rahatlıkla giyebilecektir. Çok çabuk örülüyor. 1 saat içerisinde her iki patiği de rahatlıkla örebileceğinizi düşünüyorum. Herkese kolay gelsin.